Orhan Gazi'nin torunu, şehit padişah Murad-ı Hüdavendigar'ın oğlu, hızıyla, cevvalliğiyle, asabiyetiyle ve en önemlisi fetihleriyle nam salmış fakat esaretiyle akıllara kazınmış Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı galip gelebilseydi İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'ten önce fethedecek, Mısır'ı Yavuz Sultan Selim'den önce ele geçirecekti. Böylece devlet çok daha önce bir imparatorluk halini alacaktı. Fakat elbette ki tarih varsayımlarla yazılamaz. Ya öyle olsaydı ya böyle olsaydı diyerek sadece kendimizi kandırabiliriz. Neticede Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildi ve Osmanlı Devleti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 11 yıl süren ve Fetret Devri olarak adlandırılan dönemde sınırlar değişti, devlet küçüldü. Hepsinden önemlisi ilk ve son kez bir Osmanlı padişahı esir düştü. Çünkü Asya'dan gelen ve adeta bir savaş makinesi olan Emir Timur Anadolu'ya dayandı. Bu videoda Yıldırım Bayezid'i esarete götüren Ankara Savaşı'na kısaca göz atacağız. Asıl meselemiz ise 8 Mart 1403 tarihinde Akşehir'de hayatını kaybeden Yıldırım Bayezid'in esaret günlerinde bir nebze de olsa ışık tutabilmek. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Yıldırım Bayezid ve Timur, o günkü bilinen dünyanın iki süper gücüydü. Her ikisi de Türktü. Her ikisi de İslam adına cihat yaptığını savunuyor ve durdurak bilmeden fetihlerine devam ediyordu. Emir Timur, Orta Asya ve İran coğrafyasının tek hakimiydi. Yıldırım ise Balkan coğrafyasında at koşturuyor, Anadolu beyliklerini Osmanlı sancağı altında birleştirmek için çabalıyordu. Bu iki gücü Çubuk Ovası'nda karşı karşıya getiren Ankara Savaşı'nın tarihçiler tarafından sayılan birçok sebebi var. Timur'dan kaçan Kara Yusuf ve Ahmet Han gibi beylerin Yıldırım'a sığınması, yazdığı mektuplarla beylerin kendisine verilmesini isteyen Timur'un reddedilmesi, zamanla mektup yoluyla resleşmeler, bu mektupların her iki taraf için de hakaret içeren bir hale gelmesi. Bunlar zahiri yani görünen sebepler. Hakiki sebebi görebilmek için her iki hükümdarın da o güne kadar giriştikleri savaşlara, kazandıkları zaferlere ve daha da basiti bir haritaya bakmak yeterli. Başka türlü ifade etmek gerekirse her iki devletin de orduları zafere alışmış, komutanları kaybetme duygusunu tatmamıştı. Timurlu Devleti genişleye genişleye coğrafi olarak Anadolu'ya dayanmıştı. Osmanlılar ise zaten Anadolu birliğini sağlamak için uğraşıyordu. İki devletin kesiştiği nokta Anadolu'nun tam ortası oldu ve iki kudretli hükümdar da birbirlerini yenmek, alt etmek ve gücünü birbirlerine ispatlamak derdindeydi. Yıldırım Bayezid Haçlıları mahvetmiş, Avrupa'da dengeleri alt üst etmişti. Timur'un önünde ise ne Altın Orda, ne Celaliler, ne Memlükler ne de Karakoyunlular direnememişti. Neticede her ikisinin de haklı sebepleri vardı. Her ikisi de bu savaşı istedi ve kaçınmak için hiçbir şey yapmadı. Adım adım Çubuk Ovası'ndaki kaçınılmaz sona doğru ilerlediler. ...28 Temmuz günü başlayan bu acımasız meydan muharebesinde Osmanlı ordusunun merkez kuvvetini Azaplar, Yeniçeriler ve tımarlı sipahiler oluşturuyordu ve komutasını bizzat Yıldırım üstlenmişti. Ordunun sol cenahında Süleyman Çelebi'nin komutasında Rumeli birlikleri, sağ cenahta ise Vezir Kara Timur Taşpaşa komutasında Anadolu birlikleri yer alıyordu. Mehmet Çelebi ise yardımcı kuvvetlerle gerideydi. Sol cenahın gerisinde ise Yıldırım'ın kayınbiraderi olan Sırp Prensi Lazareviç'in askerleri vardı. Sadrazam Ali Paşa, İsa Çelebi ve Mustafa Çelebi de merkezde Yıldırım'ın yanındaydılar. Timur'un ordusunu ise oğulları ve torunları komuta ediyordu. Sol cenahta Timur'un oğlu Şahruh ve Halil Sultan'ın birlikleri vardı. Sağ cenahta ise diğer oğlu Miranşah. Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyenoğulları ve Menteşeoğullarının beyleri ve birlikleri de Timur'un ordusundaydı. Torunları Muhammed Mirza, İskender Mirza, Pir Muhammed, Şeyh Ömer Mirza da birliklerinin başındaydı. Timur'a savaş meydanında büyük fark yaratan bir diğer etken daha vardı: filler. Hindistan seferinden getirdiği 32 savaş filini de ordunun en önünde sıralamıştı. Ve hiçbir Osmanlı askeri hayatlarında daha önce fil görmemişti. Yüz binlerce asker muharebe meydanına ölmek ve öldürmek için gelmişti. Öyle de oldu. Filler karşısında sipahiler ve Yeniçeriler ağır kayıplar verince savaşın tüm avantajı Timur'un eline geçti. Ordunun sağ cenahında bulunan Kara Tatarlar da saf değiştirerek Timur tarafına geçtiler ve Anadolu askerlerine arkadan saldırdılar. Bayezid'in ordusunda sadece Yeniçeriler, sipahiler, Rumeli birlikleri ve Sırp askerleri kalmıştı. Timur ise ordusuna genel taarruz emri vererek Yıldırım Bayezid'in canlı ele geçirilmesini istemişti. Timur ordusunun topyekün saldırması üzerine savaşın kaybedileceğini anlayan vezirler, Büyük Şehzade Süleyman Çelebi'yi muharebe alanından kaçırdılar. Ardından da tahtı abisine bırakmak istemeyen Mehmet Çelebi kaçtı. Lazareviç, savaşın sonuna geldiklerini, artık Yıldırım'ın da gitmesi gerektiğini söylese de Yıldırım bunu kabul etmedi ve neredeyse karargahına kadar savaşa geri çekilmek zorunda kaldı. Yıldırım Bayezid yaklaşık 10 saat süren meydan muharebesinin ardından yanındaki 300 kadar Yeniçeri ile birlikte atının üzerinde mücadeleye devam ederken yakalandı.
Elleri bağlı olarak Timur'un çadırına götürüldü. Kendisiyle birlikte oğulları Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de esir düşmüşlerdi. Timur'un fetihnamelerinde Yıldırım Bayezid'e iyi davrandığı, onu hoş tuttuğu yazar. Ancak bu fetihnamelerin Timur'a sunulmak üzere yazıldığını ve tarihi Timur'un penceresinden anlattığını aklımızdan çıkaramayız. Dönemin kaynaklarına göre Bayezid'in ardından ailesi haremi de ele geçirilmişti. Timur, savaşın ardından uzunca bir süre Anadolu'da kaldı. Yine dönemin kimi kaynaklarına göre zaferiyle böbürlenmekten pek hoşlanan Timur, sık sık konuklarının yanında Bayezid'i huzuruna getirtir ve zincirli bir halde yanına gelen Bayezid ile alay ederdi. Bu huzura gelişlerden birinde Bayezid, Timur ve konuklarına içki servisine Osmanlı esirleri ve Lazareviç'in de ablası olan karısı Mara Despina'nın yaptığını gördü. Bayezid çileden çıktı, lakin elinden gelen bir şey yoktu. Tüm bu zulümlerin hiçbiri için elinden bir şey gelmiyordu. Timur karşısına çıkana dek dünyanın en güçlü adamıydı ve şimdi bir esirdi. Zamanın tarihçilerinden İbn Tengriberdi'ye göre Timur zaman zaman Bayezid'i zincirli bir halde yanına getirtir ve onunla alay ederdi. Tengriberdi En-Necümü adlı eserinde şöyle naklediyor. Bir gün Timur arkadaşlarıyla içki meclisi düzenledi ve öfkeli bir şekilde Osmanoğlu'nu huzuruna getirdi. Osmanoğlu zincirli vaziyette getirildi. Sinirinden titriyordu. Timur onu karşısına oturttu ve sohbete başladı. Sonra sohbete ara verip esir ettiği cariyelerin elinden ona içki ikram etti. Arkasından da zindana geri gönderdi. Yine dönemin tarihçilerinden İbn Arapşah ise biraz daha farklı anlatır. Bir gün Timur sıradan bir mecliste oturup has ve avam üzerine saadet kanatlarını yayıp helal haram düsturunu ortadan kaldırmış ve işret sofrasını açmıştır. Sofranın kurulduğu mekan ağzına kadar insanla dolunca Timur Osmanoğlu'nu alelacele huzuruna çağırtır. Osmanoğlu eli yüreğinde zincirli olarak huzuruna geldi. Timur onun endişelerini giderdi, korkularını bastırdı. Onu itibarlı bir yere oturttu ve tatlı muameleyle kederini hafifletti. Timur daha sonra mutluluk feleklerini yani şarap kadehlerini döndürmeye davet etti. Felekler döndü. Sonra Osmanoğlu hizmet kılan sakilerin çoğunun kendi cariyeleri, bir kısmının da hatunları ve odalıkları olduğunu görmesiyle birlikte gözlerinin önü karardı ve bu anı yaşamaktan can çekişme acısını daha tatlı buldu. Kalbi lime lime, gönlü pare pare oldu ve öyle çok üzüldü ki ciğeri parçalandı. Ahı vahı arttı, öfkesi kat kat yükseldi. Yaraları yenilendi ve bu kaygı yaralarına işkence neyleriyle tuz serpildi. Yıldırım Bayezid yaklaşık bir yıl boyunca bu şartlar altında esaretini sürdürdü. Kimi tarihçilere göre zaten var olan hastalığı katlanmak zorunda olduğu gönlünü kıran, ruhunu inciten zorluklar nedeniyle ağırlaştı ve ölümüne sebep oldu. Kimi kaynaklara göre ise esir tutulduğu yerde kafasını hırsından demirlere vura vura hastalandı. Ordinarius Profesör Fuat Köprülü ise Yıldırım Bayezid'in yüzüğündeki zehir ile intihar ettiğini naklediyor. Kesin olan tek şey 4. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Han 8 Mart 1403 tarihinde Akşehir'de yaşamını yitirdi. Vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda tartışalım.